Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte 5 şiş görünümlü dikişsiz 2 şiş ajurlu çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde açık lila ve krem tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerimize 3 numara böyle kısa 2 şiş hanımlar, 20 santimlik. Hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Daha önce 5 şiş olarak yapmış olduğum modelimin istek üzerine böyle 2 şişini de yaptım. Çok güzel, çok zayıf oldu. Ön kısmındaki bu ajurlu desenimiz de patiğimize çok yakıştı. Modelimiz böyle hanımlar. Yanlarında kelebek detaylarımız var. Patiğimizin tabanı bu şekilde. Yine arka bölümünü göstermek istiyorum. Hanımlar, görüldüğü üzere patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğime başlayacağım. Hanımlar, burun kısmından başlıyoruz patiğimize. Şu şekilde lila ipimle başlayacağım. 12 ilmek atarak. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Patiğimizde hanımlar ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Bu aşamada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ilk sıramda ters olarak örüyorum. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyiz. Hanımlar, patiğimizde ön yüzde artırmalarımızı yapacağız. Artırma işlemini ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artıracağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından şuraya ipimi şöyle parmağıma dolayarak bir adet ilmek atıyorum. İlk artırmamı sağ kenarda yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın, burada son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Sol kenara da artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece şişimde 14 ilmeğim oldu. Geri dönüyoruz, arka yüzdeyiz. Hanımlar, arka yüzde artırma işlemi yapmayacağız. İlmeklerimizin hepsini ters olarak öreceğiz. Başlangıçta da şu kadar bir ip kalmıştı elimizde. Bu ip burada beklesin. Patiğimizin tabanını yaparken o aynı ipi yeniden kullanacağız. Bu şekilde arka yüzde ilmeklerimizi sadece ters örüyoruz. Artırma işlemi patiğimizin ön yüzünde yapılacak. Şimdi geri döndüm, tekrardan ön yüzdeyim hanımlar. Yine bakın, kenar ilmeğimi aldım, ikinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ikinci ilmekten sonra artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ardından da sol kenarda artırmamı yapacağım. Bu şekilde. Bakın, burada son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Böylece 16 ilmeğim oldu. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar, geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 2 ilmeği ördükten sonra artıracağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artıracağız. Ben bu patiğimden şişimde 28 ilmeğim olana kadar artırdım. Modelimi kurdum hanımlar. Bu şekilde modelimiz oldu. Şimdi hep birlikte 28 ilmeğimiz olana kadar artırmaları yapalım gelelim. Ardından birlikte modele başlayalım. Evet hanımlar, 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. En son 28 ilmeğimi arka yüzde ters ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Krem ipimizi ekleyeceğiz. Artık artırma işlemi yapmayacağız. 28 ilmek olarak modelimizi yapacağız. İlmeklerimi krem ipimle öreceğim. Hemen şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra krem ipimin ucunu lila ipime bağlıyorum. Hanımlar, bu aşamada bu lila ipimi ortalama 1 metreden birazcık fazla olabilir. Bir miktar böyle bırakıp ipimin ucunu keseceğim. 2 tane yapacağım hanımlar. Bakın. Bu ipimiz ile patiğimizin bu sağ kenarındaki kelebeklerimizi yapacağız. Yine aynı miktarda bir daha ip keseceğim şuraya. Bu ipimi de diğer sol taraftaki kelebeklerim için kullanacağım. İşte bir ikinci ip daha kestim buraya. Şimdi yapacağımız işlem şu. İlmeklerimizin tamamını bu sıramızda modele hazırlık olsun diye düz olarak öreceğiz. Ön yüzde ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Şimdi ipimin ucunda gizleyerek geldim.
Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Bu aşamada da ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra ilmeklerimizi örmüş olduk. Ön yüzde ajurlu ve kelebekli modelimize toparlayamadım cümleyi. Başlayacağız ön yüzde. Evet, sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Hanımlar, şimdi kelebeklerimizi yapacağız. Öncelikle ilk 2 ilmeğimi, bakın şöyle, şu birinci ilmeğim, şu 2. İlk 2 ilmeğimi ördüm. Ardından bu ipimi alıyorum, bakın. 2 ilmeğin arasından şuradan ön yüzde bıraktım lila ipimi. Kelebeğimiz 5 ilmekten oluşuyor. Lila ipimi ön yüzdeyken 5 ilmek düz örüyorum. 3 oldu. 4, 5. 5 ilmek ördükten sonra lila ipimi yine bakın ilmek arasından geçirip arkada bırakıyorum. Ön yüzde bir tane lila ip görüntümüz oluştu. Hemen yanına 2 ilmek düz ördüm. Bu şekilde kelebeğimizin ilk sırasıydı bu. Hanımlar, şimdi ajurlu modele başlayacağız. Ajurlu modelimiz için ipimi şişime bir kere doluyorum. Doladım. Öndeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Yani bu sola doğru kesim oluyor. Orta kısımda 6 tane ilmeğimiz var. Hanımlar, orta kısımdaki ilmeklerimiz haroş olacak. Ben bu aşamada haroşalarımı hem ön hem arka yüzde düz örgü örerek elde ediyorum. Kesim yaptıktan sonra 6 ilmek haroşa düz örüyorum. Bakın şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6. 6 ilmek haroşamı ördüm. Şimdi öndeki 2 ilmeği alacağım. Bu defa da sağa doğru kesim yapacağım. Sağa doğru kesimi hanımlar, bakın ikinci ilmeğin içinden girerek şöyle yapabilirsiniz. Fakat ben öyle zorlandığım için ikinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne bırakıp ikisini birlikte keserek örüyorum. Sağa doğru kesimimi bu şekilde rahat yapabiliyorum. Ben ardından bu sol taraftaki şu ajurumu da yaptım. İpimi şişime doladım. Burada da hemen 2 ilmek örüyorum. Ajurdan sonra 2 ilmek ördüm. Bu defa diğer lila ipimi şöyle krem ipime bağlayacağım ucunu. Sol kenardaki kelebeğimi yapacağım. Şöyle sıkıca düğüm attım. Lila ipimi şöyle yaklaştırdım. Yine sağ kenarda olduğu gibi burada da lila ipimi öne doğru getiriyorum. 5 ilmek örüyorum hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5. Ardından lila ipimi yine aldım. Şöyle arkada bıraktım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzde modelimizin birinci sırasını bu şekilde tamamladık. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzde modelimizde ikinci sıradayız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Arka yüzde ters ördüm burayı. Ardından bakın 2 ilmekten sonra bu lila ipimi yine alıyorum tekrardan. Şu kelebek yaptığımız lila ipimizi. Bu defa şöyle ön yüzde bırakıyorum ipimi, bakın. Ön yüzde bıraktım. Şimdi tekrardan 5 ilmek ters öreceğim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. Kelebeğim için 5 ilmek ters ördüm. Tekrar lila ipimi alarak bu defa arka yüzde, yani kendimden tarafta şöyle bırakıyorum. Ön yüzde 2 tane lila ip görüntümüz oluştu. Gördüğünüz gibi 2 tane lila ipimiz var. Hemen yanına bakın 2 ilmek ters ördüm. Ajurlu modelim için ördüğüm, bakın ajurlu olan ilmeğimi de ters örüyorum. Burada kesim yapmış olduğumuz ilmeğimiz var. Bunu da ters örüyoruz. Tam ortada 6 tane hanımlar, şu hesaplayınca bakın. Ortada 6 tane haroşa ilmeğimiz var. Haroşalarımı yine düz örüyorum. Hem ön hem arka yüzde düz örüyorum. Bakın 4 ilmek. 5, 6. 6 ilmeğimi düz ördüm. Ön yüzde kesim yaptığım ilmeğim. Bunu ters örüyorum. Ajurlu ilmeğimi de ters ördüm. Yanına 2 ilmek daha ters örüyorum. Ve bakın kelebek modelime geldim. İpimi yine şöyle lila ipimi ön yüzde bırakıyorum. 5 ilmek ters öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrardan lila ipimi aldım. Kendim de tarafa da bırakıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de ters örüyorum. Modelimizde arka yüzde ikinci sıramızı böylece tamamladık. Buralarda bakın 2 tane lila ip görüntümüz var. Şimdi modelde ön yüzde 3. sıradayız. Bu sıramızda yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Tekrardan bu lila ipimi aldım. Önde bıraktım. 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Lila ipimi arkada bırakıyorum. Bakın burada 3 tane lila ipimiz oldu. Ardından hanımlar hemen yanında 2 ilmek daha düzüm var. Bakın. Bu
kenarımızı yaptık. Şimdi ajurlu bölüme geldik. Bir önceki sırada ajur yaptığım ilmeğimi düz örüyorum. Ardından ajurumu yapıyorum yeniden. İpimi şişime doladım. Hemen önde bir düz bir de haroşa ilmeğim var. Bu düz ilmekle haroşa ilmeğin ikisini birlikte sola doğru kesim yapıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Arada 4 ilmek düz öreceğim. Haroşa örgü hanımlar bu bölüm. 1, 2, 3, 4. Ardından bakın şunun önde 2 ilmeğim var. Biri haroşa, biri de düz ilmeğim var. Sağa doğru kesim yapacağım. Düz ilmeğimi alıyorum. Bakın haroşalı ilmeğimin önünde bıraktım. İkisini keserek örüyorum. Ardından ajurumu yaptım. İpimi şişime bir kere doladım. Sonrasında 1, 2, 3 ilmek düz ördükten sonra yine buradaki kelebeğimi de yapacağım. Lila ipimi alıyorum. Önde bırakıyorum. 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar lila ipimi aldım. Arkada bırakıyorum ve kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Modelde ön yüzde 3. sıramız böyleydi. Şimdi modelde arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. 4. sıramız bu. Tekrar lila ipimi alıyorum. Önde bırakıyorum bakın. 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Lila ipimi tekrardan aldım. Arkada bıraktım. Önde 4 tane lila ipimizle bir görüntümüz var hanımlar ön bölümde. Ardından hemen yanına bakın. Bu ilmeklerimi ters örüyorum. 1, 2, kelebekten sonra 2 ilmek ters ördüm. 3, bakın ajurumu da ters ördüm. 4, kesim yaptım ilmeğimi de ters ördüm. 5. Kelebekten sonra buraya 5 ilmek ters ördük. Bu kısımda bu defa orta kısımda 4 haroşamı düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrardan bakın kesim yaptığım ilmeğimi ters örüyorum. Ajurlu ilmeğimi ters örüyorum. Hemen yanında 3 ilmek daha ters ördüm. Toplam 5 ilmek ters ördüm 4 haroşamdan sonra. Yeniden bakın kelebeğime geldim. Lila ipimi önde bırakıyorum. 5 ilmek ters öreceğim. 2, 3, 4, 5. Tekrar lila ipimi kendime doğru aldım. Kalan 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Geri dönüyoruz hanımlar. Modelimizde ön yüzde 5. sıradayız. Bakın buralarda 4'er tane lila ipimiz oldu. 4 tane lila ipimiz olduktan sonra bu iplerimizi 5. sıramızda toplayacağız hanımlar. Yapacağımız işlem şöyle. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. 5 ilmek üzerine kelebeğimizi kurmuştuk. Tam ortanca ilmeği örerken bu iplerimizi de toplayacağız. Kelebeğimin ilk 2 ilmeğini örüyorum. 3. yani ortanca ilmeğimi örerken yapacağım işlem şu. Bakın şişimi 4 tane ipimi şöyle ön yüzde altından geçirerek krem ilmeğimi şişime alıyorum. Bu krem ilmeğimi bu iplerin lila iplerimin hemen şöyle altından geçirerek şöyle üste doğru çıkarttım. Ardından buradaki ilmeğimi lila ipimle örüyorum. Bakın ilk kelebeğimizi burada oluşturduk. İlk kelebeğimiz oluştu. Hemen kelebeğimin yanındaki 2 ilmeğimi de krem ipimle düz ördüm. Geldik ajurlu modelimize. Bakın bir önceki sıradaki ajuruma kadar öreceğim. Bakın bir önceki sıradaki ajuruma kadar ördüm. Ardından tekrar 3. ajurumu yapıyorum. 1, 2, 3. ajurumuzu açtık. İpimi şişime bir kere doladım. Bir düz bir de haroşalı ilmeğim var. İkisini birlikte keserek örüyorum. Ortada hanımlar bu defa 2 tane haroşa ilmeğimiz kalıyor. İlkinde 6 haroşamız vardı. İkincisinde 4, şimdi 2 haroşamız kalıyor. 2 haroşa ilmeğimi düz ördüm. Ardından bakın önde bir haroşa bir de düz ilmeğim var. Bu düz ilmeğimi haroşa ilmeğin önüne getiriyorum. Bu şekilde ikisini birlikte keserek ördüm. Ardından ajurumu yapıyorum. Şimdi hanımlar kelebeğime kadar öreceğim. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın kelebeğime geldim. Yine kelebeğimin ortanca ilmeği burada. Kelebeğimin ilk 2 ilmeğini ördükten sonra ortanca ilmeğime gelince şöyle yapıyorum. Şişimi alıyorum. Bu iplerin şöyle altından geçirerek ortadaki krem ilmeğimi şişime taktım. Bu ilmeğimi alarak iplerin altından dolandırıp şöyle üste doğru çıkarttım. Ardından bu ilmeğimi, krem ilmeğimi lila ipim ile düz olarak örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Modelimizde 5. sıramız böyleydi. Kelebeğimizi yaptık hanımlar. İlk kelebeğimiz bitti. 5 sırada bitti. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Her 3 sırada bir kelebeğimizi tekrarlayacağız hanımlar. Kelebekli olan ilmeklerimizi krem ipimiz ile ters öreceğiz. Kelebeklerden sonraki ilk sıramız bu. Kelebekli olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum.
Orta kısımdaki haroşalı ilmeklerime kadar ters öreceğim. Bakın ajurlu ilmeğimi de ters ördüm. Kesim yaptım ilmeğimi de ters ördüm. Ortadaki 2 haroşa ilmeğimi düz örüyorum. Bakın burada yine kesim yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Ajurumu ters ördüm. Yine kalan ilmeklerimi de ters olarak öreceğim. Sadece ortadaki 2 haroşayı düz ördük. Diğer ilmeklerimizi modelimizin 6. sırasında ters olarak ördük. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Modelimizde 7. sıradayız. Bu sıramızda da hanımlar 7. sırada da kelebekten sonraki 2. sıramız oluyor. Dediğim gibi her 3 sırada bir kelebek kuruluyor. Bu aşamada ajurlu olan ilmeğime kadar olan ilmeklerimi öreceğim. Bu şekilde hepsini düz örüyorum. Bakın ajurlu olan ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi 4. ve sonuncu ajurumuzu yapacağız hanımlar. İpimi şişime bir kere doluyorum. Önde bir tane düz bir de haroşa ilmeğim var. İkisini birlikte keserek ördüm. Ortada haroşa ilmeğimiz kalmıyor. İlk başta 6 haroşamız vardı. İkincisinde 4. En son 2 tane haroşamız var. Bu sıramızda haroşamız bitti. Ajurumu yaptım. Öndeki 2 ilmeği kestim. Bakın burada bir haroşa bir de düz ilmeğim var. Bu düz ilmeğimi yine bu haroşanın önüne getiriyorum. Bu defa da sağa doğru 2 ilmeğimi kesiyorum. Tekrar ajurumu yaptım. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. 7. sıramız da böyleydi. Modelimiz 8 sıradan oluşuyor hanımlar. Ajurlu modelimiz. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını 8. ve sonuncu sıramızda ters olarak örüyoruz. Kelebeklerimiz 5 sırada örülüyor hanımlar. Ajurumuz 8 sırada. Kelebeklerden sonra 3 sıra örüyoruz. Ardından kelebeklerimizi bir diğer kelebeği kuruyoruz. Ön yüzde tekrar kelebeklerimize devam edeceğiz. Şimdi geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Bakın ilk ajurlu modelimizi bitirdik. Böylece ilk kelebeklerimizi de bitirdik hanımlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci kelebeklerimize ve hemen şuraya. İkinci kelebeklerimizi ve ikinci ajurlu modelimize başlayacağız. İlk modeliyle aynı şekilde yapılacak. Şimdi hanımlar ikinci kelebeğimizi ve ikinci ajurlu modelimize başlıyoruz. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız. Yine kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Alttan yine lila ipimi getirdim. Şöyle ön yüzde bıraktım. 5 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sonrasında lila ipimi yine arkada bıraktım. Bu lila ipleri bırakırken hanımlar biraz esnek gevşek bırakalım. Toplarken kelebeğimiz bozulmasın, güzel düşsün diye. Lila ipimi arkada bıraktım. Hemen yanına 2 ilmek daha örüyorum. Bakın ilk modelimde olduğu gibi. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi sola doğru keserek örüyorum. Arada 6 ilmek haroşamı düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi de şu öndeki 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne getirip bıraktım. İkisini keserek örüyorum. İpimi şişime doladım. Yani ajurumu yaptım. Ajurdan sonra 2 ilmek düz örüyorum. Bakın alttaki kelebeğin aynı hizasında ikinci kelebeğimi de başlatıyorum. Lila ipimi öne doğru aldım. 5 ilmek örüyorum. 3, 4, 5. Tekrar lilamı arkada bırakıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. İkinci modelimizin 1. sırasını ön yüzde yaptık hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde modelde 2. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Lila ipimi tekrardan bakın aradan geçirerek önde bıraktım. 5 ilmek ters öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar lila ipimi aldım. Kendimden tarafta bıraktım. Burada hanımlar lila ipimi bıraktıktan sonra 1, 2, bakın ajurlu ilmeğim 3, kesim yaptığım ilmeğim 4. 4 ilmeğimi ters ördüm. Bu ajurlarımızın ortasında kalan 6 haroşa ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın ön yüzde kesim yaptığım ilmeği ters ördüm. Ajurumu da ters ördüm. Kelebeğime kadar olan ilmeklerimi ters örüyorum. Yine lila ipimi aldım. Önde bırakıyorum. 5 ilmek ters örüyorum. 2, 3, 4, 5. Tekrar lila ipimi aldım. Arkada bırakıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Modelimizde 2. sıramızı tamamladık. Geldik modelimizde şimdi 3. sıramıza. Bu sıramızda da hanımlar yapacağımız işlem şu. Yine ilk 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi yine kendime doğru aldım. Ön yüze doğru 5 ilmek düz örüyorum.
3, 4, 5 ve yine lilemi arkada bıraktım. Ardından ajurlu ilmeğime kadar öreceğim. 1, 2, bakın ajurumu da örüyorum. 3. Tekrar artırma yaptım. Yani ajur yapıyorum. Önceki 2 ilmeği keseceğim. Bir tane düz, bir de haroşa ilmeğim var. İkisini birlikte keserek ördüm. Bu sıramızda 4 tane haroşamız kaldı. 4 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Ardından bakın bir haroşa, bir de düz ilmeğim var önde. Bu düz ilmeğimi haroşamın önüne bırakıp ikisini sağa doğru kesim yapıyorum. Artırma yaptım. Artırmadan sonra kelebeğime kadar 3 ilmek düz örüyorum. Yine lilamı önde bırakıyorum. 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrardan lilamı arkada bırakıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Modelimizde böylece 5. sıramızı ön yüzde tamamladık. 5. sıra mıydı? Bakalım 1, 2, 3. Evet 5. Geri döndük. 6. sıradayız hanımlar. Doğru hesapladım mı? Kafa karıştı yeniden. Bakalım şu 1, 2, 3. 3. sıramız bakın. Kafa karışıklığı nereden geldi? 3 tane ipimiz var burada. 3 sıra. Şimdi geri dönüyoruz. 4. sıradayız hanımlar. 4. sıradayız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi ters ördüm. Tekrar lila ipimi bakın önde bırakıyorum şöyle. Ön yüzde. 5 ilmek ters öreceğim. Arka yüzde 4. sıramız. 5 ilmek tersimi ördüm. Tekrar lilamı kendime doğru alıyorum. Bu aşamada hanımlar 1, 2, 3. Bakın ajurlu ilmeğimi de ters ördüm. 4. Kesim yaptım ilmeğimi de ters ördüm. 5. 5 ilmek ters ördükten sonra ortada 4 ilmek haroşamız var. Bunu düz örüyorum. Diğer ilmeklerimi de yine ters öreceğim. Sadece haroşalarımız düz örülüyor. Orta kısımda diğer ilmekler arka yüzde ters örülüyor. Yine kelebeğime geldim. Lila ipimi önde bırakıp 5 ilmek ters örüyorum. Yeniden lila ipimi kendime doğru aldım. 2 tane daha ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim hanımlar şimdi. Ön yüzde 5. sıradayız bu defa. Artık bakın 4 tane lila ipimiz oldu. Kelebeğimizin son sırası. Kelebeğimizi toplayacağız bu sırada. İlk ilmeğimi aldım. İkinciyi örüyorum. 5 ilmek üzerine kelebek kurmuştuk. Kelebeğimin ilk 2 ilmeğini örüyorum. Ortanca ilmeğimi örerken bakın şişimi şu 4 tane lila ipin altından geçirerek tam ortadaki krem ilmeğimi şişime alıyorum. Bunu böyle iplerin altından geçirerek şöyle yukarı çıkarttım. Buradaki ilmeğimi lila ipim ile örüyorum. Bakın kelebeğimizi tamamladık. Şimdi ajurlu ilmeğime kadar öreceğim. Bakın ajurlu ilmeğim burada. Şu. Bunu da örüyorum. Tekrar ajurumu yaptım. 3. ajurumuzu yaptık. Öndeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Bu defa ortada 2 tane haroşamız kaldı. 2 haroşamı düz ördüm. Ardından önde bir haroşa bir de düz ilmeğim var. Bu düz ilmeğimi alıyorum. Haroşamın önüne bırakıp ikisini keserek ördüm ve tekrar ajurumu yapıyorum. Şimdi kelebeğimizi yapacağız hanımlar. İlmeklerimi düz örüyorum. Bakın kelebekli 5 ilmeğime geldim. Bunun ilk 2 ilmeğini örüyorum. Ortanca ilmeğime geldiğimde şöyle alttan girerek tam ortanca krem ilmeğimi şişime alıyorum. Bunu kelebeğimin altından geçirip üste çıkarttım. Bu ilmeğimi lila ipimle ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Modelimizde 5. sıramızda böylece tamamladık. Arka yüzde 6. sıradayız. Bu sıramızda hanımlar kelebeğimiz bitti. Artık 3 sıra ördükten sonra diğer kelebekleri yapacağız. Zaten kelebeklerin kurulumu ile modelin kurulumu aynı ana denk geliyor hanımlar. Diğer modelimizi 3. ajurlu modelimizi yaparken 3. kelebeğimizi de kuracağız. Kelebekten sonraki ilk sıramız arka yüzde ilmeklerimizi tamamen ters örüyoruz. Sadece ajurlu modelimizin ortasındaki 2 haroşayı haroşa olarak öreceğiz. Bakın ajurumu ters ördüm. Kesim yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Ortadaki 2 haroşamı düz örüyorum. Yine diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Geri döndüm. Ön yüzdeyim. Modelimizde 7. sıradayız. Bu sıramızda da hanımlar kelebeğimizi yine yapmayacağız. Kelebekten sonraki 2. sıramız 4. ve sonuncu ajurumuzu yapacağız. Bu sıramızda ajurlu olan ilmeğime kadar düz olarak örüyorum. Bakın kelebeklerimi de yine hepsini düz örüyorum. Bakın bu ajurlu ilmeğimi de ördüm. Ardından tekrar ipimi şişime doladım.
öndeki bir düz bir haroşa ilmeğim var. İkisini keserek örüyorum. Artık haroşalı ilmeğimiz kalmadı. Hemen kesim yaptıktan sonra önde bir tane haroşa bir de düz ilmeğim var. Bu düz ilmeğimi yine alıyorum. Haroşamın önüne getirdim. İkisini keserek ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimizde ön yüzde 7. sıramız böyleydi. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde modelde 8. sıradayız. Bu sıramızda ilmeklerin tamamı ters örülecek. İlk modelimizde olduğu gibi. Ortada düz örmemiz gereken haroşamız kalmadı çünkü. İlmeklerimin tamamını arka yüzde ters olarak örüyorum. Ben daha önce bu modelin 5 şişini yapmıştım. İstek üzerine yine 2 şişinde yapmak istedim. Çok talep geliyor hanımlar 5 şiş modellerim üzerinden 2 şiş olarak da yapın diye. Ya da 2 şiş modellerimi de 5 şiş olarak yapın diye talep geliyor çok. Sırasıyla hepsine yer vermeye çalışıyorum. Allah izin verirse yapacağım. Evet hanımlar, sonuncu ilmeğimi de ters olarak ördüm. 8. sıramızı tamamladık. Bakın ikinci modelimizi de böylece bitirdik. Şimdi 3. ajurlu modele başlayacağız. 3. ajurlu modele başlarken 3. kelebeğimizi de yapacağız hanımlar. İlk 2 modelimizi kafamız karışmasın diye beraber yaptım. Sizlerle birlikte yaptık. Baştan sona gösterdim. Şimdi 3. modeli yaparken hanımlar tekrar göstermeye gerek yok. Çünkü 1. ya da 2. modelin sıralamalarını takip ederek 3. modeli de yapabilirsiniz. Hemen bu sıramızda da artık yine kelebek kurulacak. İlk 2 sırada kurduğumuz kelebeğin aynısını 3. sırada da kuracaksınız hanımlar. Bu şekilde 3. modeli de tamamlayacağız. Hanımlar 3. modelimizin ajur kısmı 8 sıradan oluşuyordu. 8. sırasını yapalım, gelelim, sonra bilek ayrımına beraber başlayalım. Evet hanımlar, 3. ajurlu modelimi ve kelebeğimi de yaptım, geldim. Ajurlu modelimiz bitti. Toplam ön bölüme 3 tane model yapacaktık. Şimdi bilek ayrımı yapacağız fakat öncesinde ilmekleri orta kısımda ajurlu bölümde bir düz bir ters 2 sıra örmemiz gerekiyor. Bu aşamada hanımlar bakın yanlara yine kelebek desenimize de devam edeceğiz. Bu aşamada yine kelebeğimi kuracağım. Bakın ilk ilmeğimi aldım, ikinciyi örüyorum. Ardından yine lila ipimi öne doğru getirdim. 5 ilmek örüyorum. 4, şu 5. ilmeğim, lilamı arkada bıraktım. Orta kısma artık ajurlu model kurmayacağımız için ortadaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sol kenardaki kelebekli ilmeklerime kadar öreceğim. Bakın hanımlar, alttan aynı kelebeğin hizasına geldim. Alttaki kelebeklerin hizasına, yani son 7 ilmek kalana kadar ördüm. Şimdi buraya da yine kelebeğimi yapacağım. Lila ipimi öne doğru aldım. 5 ilmek düz örüyorum. 3, 4, 5. Yeniden lilayı arkada bıraktım. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Ön yüzde ajurlu modelimizden sonra bir sıra ördük. Kelebeğimizi de başlattık hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine kelebeğimize devam edeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi ters örüyorum. Lilamı ön yüze aldım. 5 ilmek ters öreceğim kelebeğim için. 3, 4, 5. Tekrar lila ipimi kendime doğru alıyorum. Diğer kelebeğime kadar olan ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Bakın kelebeğime kadar geldim. Bu aşamada şöyle ipimi öne doğru alıyorum. Lila ipimi 5 ilmek ters örüyorum. Yeniden lilayı kendime doğru aldım. Kalan 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Evet hanımlar, bu aşamada ajurlu modelimizden sonra ön yüzde düz arka yüzde ters 2 sıra ördük. Bakın kelebeğimiz için de 2 sıra örmüş olduk. Şimdi bilek ayrımı yapacağız. Şimdi 28 ilmeğim vardı. İlmeklerimi 2 eşit parçaya bölünce 2 yana 14'er ilmek düşüyor. Patiğimizin önce bu sağ kenarını yapacağız, sonra sol kenarını. Hanımlar, patiğimizin şu kenarlarına ben 6'şar ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben her iki tarafta da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi sağ kenarımızı yapacağız. Bilek ayrımını da gerçekleştireceğiz. İlk ilmeğimi aldım, ikinciyi örüyorum. Yine kelebeğimi de devam ediyorum hanımlar. Bakın lila ipimi kendime doğru aldım. 5 ilmek örüyorum. Lilayı yine arkada bıraktım. Bu aşamada hanımlar kenarda 2 ilmeğim vardı. 5 ilmekte kelebeğim için ördüm. 7 oldu. Şu 8. ilmeğim. Böyle 14 ilmek öreceğiz. Şu 9, 10, 11, 12, 13, 14. ilmeğimi örerken bilek ayrım bölümünde şöyle öndeki 2 ilmeği yer değiştirerek örüyorum. Yer değiştirdiğim ilmeğimi ördüm.
14 ilmeğimizi bu şekilde ördük. Bu sol tarafta da 14 ilmek kaldı. Bu sol taraftaki 14 ilmeğimiz bekleyecek hanımlar. Önce sağ yapacağız, sonra solu. Yedek işiniz varsa ilmekleriniz benimki gibi yedek işte bekleyebilir. Yedek işiniz yoksa da tığ yardımı ile ilmeklerin içinden bir ip geçirerek ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. Şimdi öncelikle dediğim gibi sağ kenarı yapacağız. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu kenar ilmeğimle birlikte toplam 6 ilmeğimi haroşa düz öreceğim. Bilek bölümündeki 6 ilmek. Şu 6. ilmeğim bakın ön yüze bir diş haroşa düştü. Diğer ilmekleri de arka yüzde olduğum için ters öreceğim. Hemen yanına bir ilmek ters ördükten sonra lila ipimi yine kelebeğim için ön yüzde bırakıyorum. 5 ilmek ters örüyorum. Şu 5. ilmeğim, tekrar lilamı arkaya doğru aldım. Kalan 2 ilmeğimi düz ters olarak örüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Bu sıramızda kelebeğimizi toplayacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Ardından kelebeğimin ilk 2 ilmeğini de ördüm. Yani kenardan toplam 4 ilmeğimi ördükten sonra alttan girerek şu ortanca krem ilmeğimi alıyorum. Bu iplerimin altından geçirerek şöyle üste doğru çıkarttım. Buradan aldığım ilmeğimi yine lila ipimle ördüm. Diğer ilmeklerimi de yine düz öreceğim. Bakın 6 tane haroşa ilmeğime geldim. Haroşalarımı da düz ördüğüm için bu ilmeklerimi de örüyorum. Tekrar geri döndüm hanımlar. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 6 ilmek haroşamı ördüm. Kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kelebeğimizden sonraki bu ilk sıramız oluyor. Arka bölümde de hanımlar her 3 sırada bir kelebek kurmaya devam ediyoruz. Her 3 sırada bir patiğimizin ön bölümünde yaptığımız gibi kelebeğimizi yapacağız. Şimdi döndüğümüz anda kelebekten sonra bir sıra ördük. Tekrardan ilmeklerimizi öreceğiz. Tekrar geri döneceğiz. 3 sıra olacak. Ön yüzde yeniden kelebekleri yapacağız. Hatta kafanız karışmasın diye yine göstereyim hanımlar. Kelebeklerden sonraki bu ikinci sıramız, ilmeklerimizi düz örüyorum. Kenardaki 6 haroşa ilmeğimi de yine düz ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Sadece 6 haroşamı düz olarak öreceğim. Kalan ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Kelebeğimizden sonraki 3. sıramızdı bu. Tekrar ön yüzdeyiz. Kelebeklere devam edeceğim. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Yeniden lila ipimi öne doğru aldım. Bir diğer kelebeğimi başlatıyorum. 5 ilmek ördükten sonra lilamı arkada bıraktım. Yanına bir ilmek daha bakın düz örüyorum. Kalan haroşalarımız yine haroşa olarak örülüyor. Model böyle devam edecek hanımlar. Şu kenarımıza baktığımız anda burada 3 diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar ben bu patiğimin şu kenarlarına, şu bölümlere 14'er diş haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Patiğimin şu kenarlarına da bakın ön bölüme 3 tane kelebek yapmıştık. Arka bölüme de 4 tane kelebek yaptım. Hanımlar bu aşamada patiğinizi ayağınızı ölçerek yapacaksınız. Şöyle ki ayağınızı alın. Patiğinizi şöyle ayağınızın üzerine koyun. Şu şekilde. Patiğinizin şu arka bölümünü şöyle sabitleyerek ayak mankeni böyle plastik olduğu için kayıyor. Zor ölçü alıyorum buradan. Şöyle bakın. Şöyle koyun. Patiğinizin arkasını şu kenarına kadar örmeniz gerekiyor. Topuk kenarına kadar, bu bölüme kadar. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu sağ kenarını ölçülerimize göre tamamlayalım. Gelelim sonra birlikte sol kenara başlayacağız. Evet hanımlar, patiğimin bu sağ kenarını tamamladım. Bakın 14 haroşa yaptım. 3, 6, 9, 12, 13, 14. Krem ipimi de haroşa tarafta değil de bu sağ tarafta bıraktım. Hanımlar artık buradaki lila ipimi de keseceğim. Şöyle ucunu kesiyorum bu ipimin. Artık çekiyorum. Biraz fazla kesmişim ipimi de. Şöyle arkaya bu düğümleyerek sıkılayalım. Patiğimiz sökülmesin. Şu şekilde iplerimizin ucunu şu arka ilmek aralarından bakın şuralardan geçirerek ipimin ucunu sağlamlıyorum. Sökülüp açılmasın sonradan. Patimiz sağlam olsun. Kalan ucu da şöyle gizleyeceğim. Bu şekilde hanımlar. Bu aşamada bu ilmeklerim kaçmasın diye tığ yardımıyla ilmeklerin içinden ip geçireceğim. Hani yedek işiniz varsa bu ilmekler şişte de bekleyebilir. Fakat patiğimizin tabanını örerken bu şişler beni rahatsız ettiği için böyle yapıyorum. Sonrasında bu ilmeklerimizi tekrardan patiğimizin topuğunu yaparken kullanacağız. Şöyle bir tane ip geçirdim. İpimin ucunu bağlıyorum. Sağ kenarı böylece tamamladık. Krem ipimin de hanımlar ucunda şöyle küçük miktar bırakıp kesiyorum.
Şimdi sol kenarımızı yapacağız hanımlar. Krem ipimi bu bilek bölümünden başlayarak ekleyeceğim. Hemen bu kenardan ekleyeceğim. Kenardaki ilk 6 ilmeğim haroşa. Yine haroşalarıma devam edeceğim. Sağ kenar nasıl yaptıysak sol kenarda aynı şekilde yapılacak. Hemen şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra ipimin ucunu kendisine bağlıyorum. Buraya 2 tane düğüm attım. Şöyle. İlk 6 ilmeğim haroşa. Haroşalarımı yine düz olarak örüyorum. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. Şu da 6. Diğer ilmeklerimi de bakın düz olarak öreceğim. Ön yüzdeyim. Bakın bir ilmek ördükten sonra buradaki kelebeğime de devam ediyorum. Lila ipimi öne doğru aldım. 5 ilmeğimi örüyorum. Lila ipimi tekrar arkaya doğru aldım. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters ördükten sonra kelebeğim için lilamı yine ön yüze atıyorum karşıya. 5 ilmek ters örüyorum. Yeniden lilamı kendime doğru aldım. Yanına bir ilmek daha ters ördüm. Kalan son 6 ilmeğim haroşa olduğu için bunu düz örüyorum. Bu aşamada da hanımlar şöyle döndüğümüz anda bir diş haroşamız oluştu. Bu şekilde sol kenarımızda yapıyoruz. Yine alt haroşamı öreceğim. Yanına bir ilmek daha düz ördüm buraya. Burada hanımlar kelebeğimizi toplayacağız. Kelebeğimin ilk 2 ilmeğini örüyorum. Ortanca ilmeğime geldiğim anda şöyle alttan girerek ortanca ilmeğimi iplerin altından geçirerek üste çıkarıyorum ve ortadaki ilmeğimi yine lila ipimle örüyorum. Kalan 4 ilmeğimi de krem ile ördüm. Baktığımız anda burada da bir tane kelebeğimiz tamamlandı. Yine diğer tarafta olduğu gibi her 3 sırada bir kelebek yapmaya devam edeceğiz. Hanımlar ben buraya 14 diş haroşa yapmıştım. Buraya da 14 diş haroşa yapacağım. Şu arka bölüme 4 tane kelebek yapmıştık. Burada da 4 tane kelebeğimiz olacak. Şimdi hep birlikte sağ kenarla eşit sayılarda sol kenarımızı da örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin sol kenarında tamamladım, geldim sağ kenarla eşit olacak şekilde. Yine krem ipimi haroşal tarafta değil de sol tarafta bıraktım. Bu lila ipimi de hanımlar kestim, arkaya düğümledim. Dolu kelebek yaptığım ipimi. Şimdi yine de burada da sağ kenarda olduğu gibi ilmeklerimin içinden tığ yardımı ile ipimi geçireceğim. Dediğim gibi bu ilmekler patiğimizin topuğu yapılırken tekrardan kullanılacak. Şöyle ipimi geçiriyorum. İpimin ucunu da bağlayacağım. Ve krem ipimin ucunu hanımlar kenarda şöyle yine küçük bir miktar bırakıp kesiyorum. Şimdi geldik patiğimizin hanımlar bu taban bölümüne. Burundan başlayarak tabanını yapacağız. Patiğimizi yaparken burun kısmında şöyle bir miktar ipimiz kalmıştı. Lila ipimi yine bu ipimin ucuna şöyle bağlayacağım. Patiğimizi hanımlar 12 ilmek olarak başlamıştık. Ön yüzde 12 ilmek olarak başladığımız yerden 12 ilmek çıkaracağız. Şöyle ki bakın ipimizin ilk geldiği yer başlangıç yeri, bakın ucu burada. Hemen şuraya girerek bir ilmek çıkarttım. Şöyle bu ilmeğimi şişime takıyorum. Sırasıyla bakın başlangıç yerlerine şuralara girerek ilmek çıkaracağız. Burası biraz sık olduğu için tığımdan yardım alarak ilmeğimi çıkarttım, şişime taktım. 12 ilmek çıkaracağız hanımlar. Bakın başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. 3 ilmeğim oldu. 4 5 6 7 8 9 10. Şu 11. ilmeğim, son kenara girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. 12. 12 ilmek başladığım yerden 12 ilmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde hanımlar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle ilmeklerimi arka yüzde olduğum için sırasıyla ters olarak örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örmeye devam edeceğiz patiğimizin taban bölümünde. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyiz. Hanımlar bu aşamada hem patiğimizin tabanı üst bölüme eklenmiş olacak hem de ilmek sayılarımız artacak. Bunu da şöyle yapacağız. Bakın kenar ilmek yerlerimiz var V şeklinde buralarda. Bu ilk kenar ilmeklerim yeri belli, bakın görünüyor. Bu ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Şimdi 12 ilmek vardı. Bir ilmek de bu sağ kenardan çıkarttım, 13 ilmek oldu. Bu ilmek çıkartma işlemini patiğimizin ön yüzünde yapıyoruz hanımlar. Önce sağ kenardan sonra sol kenardan ilmek çıkarıyoruz. İlk ilmeğimi sağ kenarda çıkarttıktan sonra şişimdeki 12 ilmeğimi örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi de sol kenardan bakın kenar ilmeklerim burada hemen.
İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. 14 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Yine yan kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartmaya devam edeceğiz. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine girdim. Buradan ilmeğimi çıkarttım. 14 ilmek vardı şişimde. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 15 oldu. Sıra sonuna kadar yine ilmeklerimi öreceğim düz olarak. Hemen bu sol kenardan da sıradaki kenar ilmek yerine girerek ön yüzde ilmeğimi çıkartıyorum. 16 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz hanımlar. Yine arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Devam edeceğiz yine. Sıradaki kenar ilmek yerim burada. İlmeğin iki kanadına birden girdim. İlmeğimi çıkarttım. 17 ilmeğimiz oldu. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar öreceğim. Ardından sol kenardan da bir ilmek çıkaracağım. Böylece şişimizde 18 ilmeğimiz olacak. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. 18 ilmeğimizi böylece tamamlamış olduk. Hanımlar biz bu işleme artık şöyle devam edeceğiz. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde yine kenar ilmek yerlerine girerek ilmeklerimizi çıkaracağız. Biz bu işleme patiğimizin burun kısmında bu lila kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani şişemizde 28 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Üst bölümü 28 ilmek olarak yapmıştık. Patiğimizin tabanı da 28 ilmek olarak örülecek. Şimdi hep birlikte 28 ilmeğimiz olana kadar patiğimizin burun kısmını sizlere gösterdiğim gibi yapalım gelelim. Evet hanımlar, 28 ilmeğim olana kadar patiğimin burun kısmını ördüm geldim. Bakın 5 şiş patik burnundan hiçbir farkı yok. İlk 27. ilmeğimi sağ kenardan, 28. ve sonuncu ilmeğimi de sol kenardan çıkarttım. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Artık ilmek sayılarında artış olmayacak. 28 ilmek üzerinden tabanımız örülecek. İlk ilmeğimiz örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hanımlar son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi tersten kesiyorum. 27 ilmeğim kaldı. Geri döndüm, ön yüzdeyim. Sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmek çıkaracağız. Yeniden 28 ilmeğimiz olacak. Patiğimizin bu bölümde taban kısmında artık krem ipime de geçiş yapacağım. Şöyle krem ipimi alıyorum. Sıradan kenar ilmek yerinden ilmek çıkarırken bakın krem kenar ilmek yerine de geldik. Buraya girerek şöyle bir adet ilmek çıkarıyorum. Tekrar şişimde 28 ilmeğim oldu. Şimdi ilmeklerimi krem ipimle öreceğim düz olarak. Ön yüzdeyim. Hemen şu krem ipimin ucunu şuradan lila ipime bağlayacağım. Lila ipimizi de artık keseceğiz hanımlar. Patiğimizin devamında artık bu lila ipimizi kullanmayacağız. Şu ipimi de kestim. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi krem ipim ile düz olarak öreceğim. Örerken de şu ip uçlarımı gizleyerek gideyim. Video bittikten sonra bu ip gizleme işleri gerçekten el oyaladığı için çok sevmiyorum. Sinir oluyorum bu ip işlerine, ip gizleme işlerine. Şöyle gizleyerek getiriyoruz. Şimdi ön yüzdeyim hanımlar. İlmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Ön yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi düzden keserek örüyorum. Ardından sıradaki kenar ilmek yerine girerek bir ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde 28 ilmek olarak tabanımız örülmüş oluyor. Geri döndüm hanımlar. Şimdi arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim yine. Hanımlar son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Arka yüzdeysek son 2 ilmeği tersten kesim yapıyoruz. Ön yüzdeysek de son 2 ilmeği düzden kesim yapıyoruz. Ardından sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Bu şekilde 28 ilmek olarak tabanımız yapılıyor. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için tersten son 2 ilmeğimi keserek ördüm.
Geri dönüyorum hanımlar, ön yüzdeyiz. İlmek çıkartma işlemini bakın yine ön yüzde sıradaki kenar ilmek yerine girerek yapıyorum. Diğer ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Arka yüzde son 2 ilmeğimi tersten kesim yaptım. Şimdi ön yüzdeyim. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Düzden kesim yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmeklerim burada. Buraya girerek bir adet ilmek çıkartıyorum. 28 ilmek üzerinden patiğimizin tabanı böyle yapılıyor. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği tersten kesip yine sıradaki kenar ilmeklerinden ilmek çıkaracağız. Bu şekilde patiğimizin tabanını tamamlayacağız. Biz bu işlemi hanımlar son kenar ilmek yerlerine kadar bakın buraya ve buraya gelene kadar devam edeceğiz. Tabanımız bu şekilde yapılacak. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin taban kısmını 28 ilmek üzerinden bu şekilde örelim gelelim. Ardından topuğumuza başlayacağız. Evet hanımlar, patiğimin taban bölümünü son kenar ilmek yerlerine kadar ördüm geldim. İlk ilmeğimizi sağdan, ikinciyi de en son soldan çıkarttık. Artık topuk bölümüne geldik. Bu sarı ipe takılı olan ilmekleri şöyle açacağım. Sırasıyla şişime takacağım. Bu ipim içindeyken takıyorum hanımlar, ilmeklerim kaçmasın diye biraz garantiye almak lazım. Dikkatli bir şekilde sırasıyla ilmeklerimi taktım. Artık ipimi çekiyorum. Bu krem ipimizin ucu vardı hanımlar, kestiğimiz. Bunu ana ipime ekleyeceğim. Şimdi bu 14 ilmeğimizde yine ön yüzdeyiz örmeye devam edeceğiz. Şöyle krem ipimin ucunu gizleyerek de götüreyim. Bu şekilde. Alt haroşama geldim. Haroş ilmeklerim yine haroşa olarak örülecek hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Öncelikle 6 haroşa ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Şu kenar ilmeğimi aldım. Şu 3. 4 5 6 haroşamı düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimizi öreceğiz. Sonra diğer ipte takılı olan 14 ilmeğimizi de şişimize aktarıp o 14 ilmeği de öreceğiz. Tabanımızda 28 ilmeğimiz vardı. Sağ ve sol kenarda da 14'er ilmeğimiz vardı. Hepsi aynı şişte toplanınca toplam ilmek sayımız 56 olacak. Sonuncu ilmeğimi de yine ters olarak ördüm. Şimdi buradaki 14 ilmeğimi de şişime alacağım. Diğer tarafta olduğu gibi şöyle sırasıyla şişime aktarayım. İpimi çekiyorum. Yine hanımlar şu ipimizin ucunu düğüm arka tarafta görünsün olsun diye şöyle arkaya doğru düğümümü attım. Bu 14 ilmeğimi de bakın arka yüzdeyim. Yine ters örmeye devam edeceğim. Sadece son 6 ilmeğim haroşa olduğu için son 6 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Son 6 ilmeğime geldim. Haroşalarım düz örülüyor. Evet hanımlar. Şimdi ilmeklerin hepsi tek şişte toplamda 56 ilmeğimiz var. Topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Topuk kesiminde kolaylık sağlasın diye sol tarafa 24 ilmek ayıracağız. Sayalım. 4 8 12 16 20 24 24 ilmeğimi ayırdım. Yeri belli olsun diye hemen şöyle renkli iple şöyle bir geçiş yapıyorum. Bakın. Sol tarafa 24 ilmek ayırdık. Kalan ilmekler sağ tarafta. Şimdi topuğumuzu yapacağız hanımlar. Yine haroşalar devam edecek. Patiğimizin topuk bölümünde model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle alt haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şuradaki ucumuzu da gizleyerek götüreyim. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi ördüm. 24. örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Şu ara kısımda hanımlar ayırdığımız yerden itibaren şu orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı.
Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek. Böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 6 ilmeğim haroşa olduğu için son 6 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 6 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. de kesimimizi yapacağız. Alt haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24.'ye geldiğimde şu öndeki ikisini alıyorum. Keserek örüyorum. Yine 23 ilmek ördük. 24.'de kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada şurada 7 ilmek vardı. Kesimden sonra bakıyoruz 6 ilmeğimiz kalmış. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 23 ilmeği örüp 24.'de kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmeğimiz birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz. Böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi hep birlikte bu son 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu ördüm geldim. Bakın işaretleyerek kadar artık şu ipimi çekiyorum. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Hanımlar, ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. Tığın numarası falan çok da önemli değil. Elinize uygun herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini topladım tığım ile. Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinciyi ilk ilmeğin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. 5 şiş patiklerimde kullandığım topuk yöntemini 2 şiş patiğimde de bu şekilde uyguladım hanımlar. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı şişlerimde. Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Şimdi üçünü birden topluyorum. Hemen ardına 2 tane de sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizi gizleyelim. Ardından da patiğimize bakalım hanımlar, topuğumuza. Şöyle ucunu sıkılayarak ipimin ucunu bir güzel gizliyorum. Bu şekilde. Baktığımız anda gördüğünüz üzere gizli kesim topuğumuz çok şık, zarif durdu. Görüntü itibariyle patiğimiz bu. Hemen bir de makine ayağıma giydireceğim hanımlar. Ayağımızda görelim patiğimizi. İnşallah diğer 5 şiş patik modellerimin de yine 2 şişlerini yapmaya devam edeceğim sırasıyla. İnşallah beğenmişsinizdir hanımlar. Buyurun. Mankendeki halimizde böyle esneklik payını da şöyle göstermek istiyorum. Ayağı saran güzel 5 şiş görünümlü hoş bir patik oldu. Görüntü bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.